İşte bu posta diye adlandırılan kişi çok cevval bir oğlandı. Allah yolunu açık etsin. Duvardan ayağını attığı an mayın var. Mayına bastı ve çok büyük üzüntü yaşadık. Ayak kesildi. Bölük komutanı koşarak geldi. Ne oldu evladım diye sorduğunda komutanım özür diliyorum verdiğiniz görevi yapamadım affedin diye bir bağlılık gösterecek Mehmetçik. Dünyanın neresinde var? Hangi orduda bunu siz bulabilirsiniz ki? Canının hiçbir önemi yok. OHAL bölgesinde görev yapan birliklerde çok farklıdır. Gecesi yok, gündüzü yok. Her an her türlü görev hazır ve üstüne üstlük çok riskli bir görev. Yani her operasyona çıkışta herkes namazını kılar, duasını eder. Kur'an-ı Kerim'den küçük el yazması kitabı bir yerlerine alır. Uğurdur onun için o. Ve besmeleyi çekip operasyonlara başlar. İşte böyle bir süreçte yaşamımız olduğumuz kayıplar oluştu ve hepsi de göz yaşartan kayıplardı. Yani gencecik fidanlar ve ailesinden ayrılmış, gelmiş vatan hizmeti yapmak üzere çok kutsal bir göreve soyulmuş. Şimdi böylesi bir acı insanı gerçekten sarsıyor. Ve gene bir örnek şöyle anlatayım. Hani süreçle ilgili, yaşananlarla ilgili bizim çok sevdiğimiz bir askerimiz vardı. Görevine inanılmaz sadık. Bu askerimiz işte bir operasyonda bölük komutanının habercisiydi. Haberci demek onun her şeyi. Özel bütün genel bilgilerin olduğu, yani zaman zaman özel işlerini takip ettiği bir özel kalem müdürü gibi düşünün. İşte bu posta diye adlandırılan kişi çok cevval bir oğlandı. Allah yolunu açık etsin. Bir gün operasyonda sebze bahçesine gireceğiz. Çitin üzerinden atlamak gerekiyor. O dış kapı kapalı. O kapıyı açmak üzere önden denedi. Olmayınca komutanı da yaklaşıyor oraya doğru, bölük komutanı. Oraya doğru yaklaştığında hani beklemesin diye duvarın üzerinden aşarak ayağını attı ve amacı gidip kapıyı arkadan açıp bölük komutanı geldiğinde kapıyı açık hazır bulundurmaktı. Duvardan ayağını attığı an mayın var. Mayına bastı ve çok büyük üzüntü yaşadık. Ayak kesildi. Bundan daha büyük üzüntüyü biz o çocuğun şu ifadesini yaşadık. Bölük komutanı koşarak geldi. Ne oldu evladım diye sorduğunda verdiğiniz görevi yapamadım özür dilerim komutanım diye. Çocuk ayağını düşünmüyor, görevi düşünüyor ki orada yanındaki komutanı söylemiş kapıyı aç beklemesin diye. Dolayısıyla öylesine bir ruh var ki Mehmetçik'te. Canının hiçbir önemi yok. İşte bedenin hiçbir önemi yok. Sadece hizmet ve vazife odaklı, aynı zamanda hizmet odaklı. Yani vatan kazansın, üstüme düşen görevi yapayım, buradan giderken de alnına hak gideyim, gerisinin hiçbir önemi yok diyen bir mantığa sahip. Söylediği cevap bu. Ayağı kopmuş. Bölük komutanı başını tutup da sevdiğinde yerde komutanım özür diliyorum verdiğiniz görevi yapamadım affedin diye bir bağlılık gösterecek Mehmetçik. Dünyanın neresinde var? Hangi orduda bunu siz bulabilirsiniz ki? Dolayısıyla bizim Mehmetçik, benim Mehmet'im gerçekten o elbiseyi giydi mi ayrı bir ruha bürünüyor ve bambaşka bir yaratık oluyor. Yanına yanaşılmaz, düşmanın korkusu, dostun da güveni dediğiniz bir sembole dönüşüyor ve bu tarih boyu hep böyle gitmiş. O nedenle böylesi savaşçı bir milletin sırtını yere getirecek Yaradan'dan başka hiçbir güç yok ve o gücü alan Mehmetçik ve beraberindeki komutanları zaten gittiği her yerde destan yazıyor. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ve Kafkasya'da ve diğer olacak yeni coğrafyalarda. Gurur duyuyorum ordumla, oradaki Mehmet'imle, ait olduğum kimliğimle çünkü eşi benzeri yok. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Şimdi asker dediğin evet biraz katı yüreklidir ama neticede biz de insanız. Mesela bu bahsettiğim olayı ben anlattım size ama ben normal şartlarda birebir kalsam hep gözlerim yaşlanarak anlatırım. Keza üzülerek andığım aynı zamanda da işte bu askerlerle dediğiniz anınız var mı diye bu tür askerleri ve diğerleri sağ salim gitti de aynı zamanda gururla sevinerek anarım. Alnın akıyla yaptı. Borcu sıfır ve iyi de yaptı görevini. Adam da oldu, yetişti ve gitti. Aldı yolu bahtı açık olsun arkasından deriz. Mehmetçikler bunu pek duymasa da. Dolayısıyla kışladaki işleyiş ve askerle komutan arasındaki bağ, özellikle o haldeki ilişkiler tıpkı bir aile gibi olur. Benim evladım gibi olmuştur artık onlar. Yediğiyle, içtiğiyle. Onlar yemeden yemeye başlamayız. Onlar içmeden içmeyiz. Onlar giymeden giymeyiz. Ve hep gözümüz üstüne neden? Emanet onlar. Emanete hıyanetin bizde karşılığı bellidir. Dolayısıyla o mantıkla baktığınızda ben Mehmet'i emekli de olsam gerçekten özlüyorum. Onun o kendine has yiğit yapısı, özünün sözünün bir oluşu, cansiperane yaptığı işler. Örneği verdik. Böyle nice Mehmetler var ve böyle nice Mehmetleri de biz bağrımıza basıyoruz vatan evladı olarak. Allah yollarını açık etsin hepsini. Şimdi geçmişteki savaşla bugün kıyaslayamazsınız. Arada uçurumlar var. Yani nasıl ki ilk çağlarda işte okla başlayan, mızrakla başlayan savaşlar zamanla tanka topa dönüştü.
Aynı farkı bu son günümüz teknolojisinde ve geldiğimiz noktada da görebilirsiniz. Eskiden insansız hava aracı dediğinizde herkes birbirine bakardı nasıl olacak bu iş veya nasıl olabilir diye. Bugün oldu. Yine geçmiş zamanda pilotsuz uçaklar, İHA'lar, SİHA'lar deseniz bilen çıkmazdı nasıl bir sistem olduğunu. Oldu. Bugün hava kuvvetleri envanterinde kim varsa İHA ve SİHA'sı envanterine alanlar büyük bir güç yaşıyor. Çünkü korkunç bir teknoloji. Ukrayna'da da gene Rusya'nın almış olduğu mağlubiyette bu teknolojinin büyük katkısı ve faydası var. Şimdi bu açıdan baktığınızda geçmişteki silahlarla bugünkünü kıyaslamak abesle iştigal olur. Çünkü apayrı alanlar. Farklı mecralar. Onu bir öncekini yani kılıç kalkan mızrakla kıyaslarsanız esas devrim orada yaşandı. Yani bir anda kendini kılıç kalkandan silahlı unsurların başında bulunan kişi o teknolojiye bunu kıyasladığında büyük bir değişim olduğunu fark etti ve ona göre de bir savaş tekniği, literatürü türedi. Ha bu son mu? Yani şu an gelinen nokta zirve mi? Bana göre değil. Bu dipsiz bir kuyu. Önümüzdeki süreçte çok daha farklı metotlar, yöntemler denenecektir. Hatta en sonunda artık robotların savaştığı bir sürece geleceğiz. İnsansız robot savaşları ve bu fantazi bir gelişim zaten filmlere konulmaya başladı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte şu anki teknoloji ve daha ileriki teknolojiyi kullanan bir dünya ortaya çıkacak. Türkiye'de bana göre bu konuda en hazır ülkelerden biri. Mehmetçik, benim Mehmet'im gerçekten o elbiseyi giydi mi ayrı bir ruha bürünüyor ve bambaşka bir yaratık oluyor. Yanına yanaşılmaz, düşmanın korkusu, dostun da güveni.